Herkese merhaba. Üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün dünyada yaygın bir şekilde kullanılan yüksek tansiyon için, çarpıntı için ya da kalp krizi geçirdikten sonra yaygın bir şekilde reçete edilen metoprolol denilen dünyada en çok bilinen marka ismiyle Belok ilacının sertleşme bozukluğu ile ilgili kısa bir videomuz olacak. Belok sertleşme bozukluğu yaratıyor mu ya da metoprolol sertleşme bozukluğu yaratıyor mu? Evet. Hastaların bir kısmında sertleşim bozukluğu yarattığını görmekteyiz. Kardiyoloji kliniklerinde en çok reçete edilen ilaçların başında geliyor. Dediğim gibi çarpıntı, kalp krizi sonrası tansiyon durumunda reçete edilen ilaçların başında geliyor bu ilaç. Peki bize hastalar nasıl geliyor? Hastalar birkaç ay kullandıktan sonra bu ilacı sertleşim bozukluğu şikayeti nedeniyle bize gelebiliyorlar. Ve hastaya sorguladığımız zaman hastanın hikayesinde bu ilacın kullandığını görüyoruz. Peki ne yapmıyoruz biz hastaya? Yani kardiyolojiyle konsült ettikten sonra hastaya ya bu ilacı bırakmasını ya da değiştirmesini ya da zorunluluk gerektiriyorsa bu ilacı kullanması öneriliyor. O zaman biz de başka türlü tedaviler vererek hastanın sertleşme bozukluğunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Ama halihazırda şuna da bakmak lazım. 50 yaşına gelen iki erkekten bir tanesinde zaten sertleşme bozukluğu ile ilgili sıkıntılar başlıyor. Onun dışında hastada tansiyon varsa aynı zamanda bu beta bloker dediğimiz işte metoprolol grubu ilaçlardan birini kullanıyorsa bu hastalar da sertleşme bozukluğu gelişme ihtimali %70'lere çıkıyor. Aslında hani çok abartı bir oran gibi gelecek ama %70 çok abartı bir oran değil çünkü zaten ortalamada da zaten 50 yaşına gelen erkekten %50'sine zaten az ya da çok sertleşme bozukluğu ile ilgili, cinsellikle ilgili sıkıntılar oluyor. Aynı zamanda zaten bu metoprolol dediğimiz ilaç sosyal medyada da internette de çok ünlü. Yani bu ilacı siz girdiğiniz zaman internete hemen sertleşme bozukluğuyla ilgili yan etkisini okuduğunuz zaman kişi bunun da etkisi altında kalıyor. Ben de sertleşme bozukluğu gelişebilir deyip kendine çağırıyordu aslında bir yandan sertleşme bozukluğunu. Çünkü bununla da ilgili çalışmalar yapmışlar. Hastalar demişler ki biz sana işte metoprolol vereceğiz ama sertleşme bozukluğu yaratabilir. Bir kullan bakalım nasıl sonuç alacağız. Hastanın %30'unda sertleşme bozukluğu gelişmiş. Bir gruba da demişler ki işte sana bir ilaç vereceğiz hastalığın için kullan bakalım nasıl olacak. Bu grupta da mesela %8-10 civarında sertleşme bozukluğu geliştiğini görmüşler. Buna nosibo etkisi deniyor. Yani sonuçta hastaya diyorsun ki bak böyle bir yan etkisi çıkacak dediğin zaman bu yan etkinin görülme olasılığı hastada artıyor. Ama sonuç olarak eğer bu metoprolol denilen etken maddeyi içeren bir ilaç kullanıyorsanız sertleşme bozukluğunuz gelişiyorsa mutlaka bunu veren doktorla görüşmeniz gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.